Yeni bir uyanış seansına hoş geldiniz dostlarım. Geçtiğimiz bölümde bilinen tüm galaktik ırkları ve dünya ile temaslarını detaylıca işlemiştik. Uyanmaya bir adım daha yaklaşmak için bu defa en temel felsefeyi yani frekansı anlamak ve algılayabilmek için en basit haliyle işleyeceğiz. Frekans kavramını idrak ettikten sonra fiziksel ve ruhsal tüm hastalıklarınızdan kurtulabilir, hayatınızı sizin istediğiniz gibi yönlendirebilir ve daha üst seviye bilgilerin size kolaylıkla ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Daha önce de dediğim gibi, biz bilgiyi yaymayız, bilgi otonom dağılır. Frekans seviyeniz ne düzeydeyse o seviye bilgiler size ulaşır. O halde yükseliş başlasın. İyi seyirler. Bir dalganın belli bir zaman birimi içerisinde ki genellikle saniye kullanılır, tekrarlanma sıklığına yani bir saniye içindeki döngü sayısına frekans denir. Hertz birimiyle ölçülür. Her şey titreşmektedir. Bu nedenle her şeyin frekansı vardır. İnsan bedenindeki her hücrenin kendine göre bir doğal frekansı vardır. Aynı şekilde her hastalığın, her bakterinin, her virüsün de doğal frekansı vardır. Her hücreyi kendi doğal frekansına döndürmek bedeni sağlığa kavuşturur. Bedenin frekansıyla çatışan, onu bloke eden dalga boyları ise hastalığa hatta ölüme neden olabilir. Yalnız maddi yani fiziksel şeylerin değil, duyguların, düşüncelerin, isteklerin, ilişkilerin, filmlerin, kitapların, dokümanların, toplumsal konuların ve bireysel bilincimizin de frekansı vardır. 1927-2012 yılları arasında yaşamış Amerikalı bilim insanı Dr. David Hawkins, frekansların bilinç düzeyinde etkisi, ilişkisi üzerine binlerce araştırma yapmış ve ortaya Hawkins bilinç haritası denen tabloyu çıkarmıştır. Yaptığı deneylerde yüksek frekanslı duygu ve düşüncelerin düşük frekanslı olanlardan daha güçlü ve etkili olduğunu, en yüksek frekansa ulaşmış bir bilincin düşük frekanslı 70 milyon bilinci dengeleyebildiğini klinik olarak kanıtlamış ve Güç Kuvvete Karşı Bilincin Anatomisi adlı kitabında detaylı olarak anlatmış. Bilinç haritası. Yapılan araştırmalardan kritik seviyenin 200 cesaret olduğu, ölçümü 200'ün altında çıkan duyguların, düşüncelerin ve durumların kişiyi ve çevresini zayıflattığını, yorduğunu, aşağıya çektiğini ortaya çıkarmış. Bir başka ilginç bulguysa yüksek bilinç frekanslarının şok edici miktarlardaki düşük frekansı dengelediği yönünde. Bireylerden herhangi birinin bilinç frekansı yükseldiğinde çok sayıda düşük frekanslı bilinci etkileyip dengeleme imkanı oluyor. Şok edici tablo ise şöyle: 300 seviyesindeki bir kişi 200'ün altındaki 90 bin kişiyi, 400 seviyesindeki bir kişi 200'ün altındaki 400 bin kişiyi, 500 seviyesindeki biri 200'ün altında 750 bin kişiyi, 600 seviyesindeki biri 200'ün altındaki 10 milyon kişiyi ve 700 seviyesindeki bir kişi ise 200'ün altındaki 70 milyon kişiyi dengelediği görülmüş. Yapılan araştırmalar ve sonuç teyitleri yıllar sürmüş ve yüz binlerce denek üzerinde çalışılmış. Hawkins, insanlığın %85'inin 200'ün altında titreştiğini, son dönemde insanlığın ortalama farkındalık seviyesinin 204'e ulaştığını, yani negatif pozitif sınırını aştığını, ancak insanın anlamlı bir şekilde tatmin olmasının 250'nin altında gerçekleşemediğini yazmaktadır. Bireyler gibi toplumların ve kültürlerin, ülkelerin, coğrafyaların da titreşimleri vardır. Bu titreşimler o alanda yaşayan insanlar, bitkiler, toprak, hava, eşyalar, binalar ve benzeri olgular tarafından oluşturulmaktadır. 200'ün altındaki enerji alanları açlık, kıtlık ve hastalıkların çok yaşandığı, cahillik ve işsizliğin çok olduğu ilkel şartlara sahip ortamlardır. Sırasıyla tanımlamak gerekirse,
tatmin edici bir yaşam 250'lerde başlamaktadır. 300'lerde teknolojik ve ekonomik olarak çok gelişmiş bir toplum mümkün olmakta. 400'lerde ise yüksek bir eğitim, bilgi, kültür ve sanat seviyesi yaşanacaktır. 500, başka bir büyük sıçramanın gerçekleştiği bir eşiktir. 500'lerin sonlarında toplum artık spiritüel bir toplum haline gelmektedir. 600, bütün topluma şefkat ve sevginin hakim olduğu, bütün eylemleri sevginin yönlendirdiği bir seviyedir. Şimdi gelelim bizim bu deneyden elde edilen veriler ve kendi bilgilerimi birleştirdiğimde çıkaracağımız sonuca. Evet, her şey titreşir. Siz, sizin içinizdeki her şey, sizin dışınızdaki her şey. Parçalar titreşirken onların oluşturduğu bütünler de bir titreşime sahiptir. Mikrokozmos ve makrokozmosun bize anlattığı gibi bedeninizin dışına ve içine aynı anda ne kadar uzaklığa giderseniz gidin, göreceğiniz yapılar ve işleyişler birbirinin aynısı olacaktır. Bu nedenle hayal edebileceğiniz en küçük ve en büyük her olgunun bir titreşme frekansı muhakkak mevcuttur. Kendinizi bir bütün olarak değerlendiriyorsanız, frekansınızı yükseltmek için sizi oluşturan parçaların titreşimleri hayli önemlidir. Onların yükselmesini sağlamalısınız. Yani küçük ayrıntılara önem vermelisiniz. Mesela gün boyu ağzınızdan çıkan her kelime. Evet, onların frekanslarının hayatınıza etkilerine inanamazsınız. Sonra mesela düzenli duyduğunuz kokular. Evet, kokunun da bir frekansı vardır ve her gün duyacağınız kokuları iyi seçmelisiniz. Koku frekansının etki gücünü çok net anlatan bir film öneriyorum burada size. The Perfume. İzleyin, pişman olmayacaksınız. Ve eğer önceden izlemişseniz bu bakış açısıyla bir daha izleyin. Daha sonra düşünceleriniz. Yüksek frekanslı olmalı her zaman. Olumsuz düşünürseniz çok güçlü bir etkiyle olumsuzu çekebilirsiniz. Düşüncelerinizi sizi kör etmeyecek düzeyde olmak şartıyla her zaman olumlu ve yüksek tutmalısınız. Sonra tabii ki ses. Bizim algılayış biçimimiz ile sesin kendisi zaten bir frekanstır. Haliyle önemi çok ama çok büyüktür. Dinlediğiniz müzikler, duyduğunuz ses formları, dalga boyları, bunlar kişisel frekansınıza muazzam bir etkiye sahiptir. Az önce bahsettiğimiz kelimelerin size etkisi de aslında ortaya çıkardıkları sesler bütününden dolayıdır. Sesten konu açılmışken eğer bugüne kadar yaptığınız gibi arabesk, slow, duygusal yani genel olarak o anki ruh halinizi dibe çeken müzikler dinlemeye devam etmek istiyorsanız tabii ki sizi kimse tutmuyor. Tabii şu an eğlenceli ve hareketli müzik dinleyenler doğru bir şey yaptıklarını sanıyor olabilir. Hayır, siz de heyecanlanmayın. Çünkü frekansı yüksek olan müzik demek, sizi mutlu eden müzikler demek değildir. Neredeyse günümüzün popüler hiçbir türü frekansı yüksek müzik içermez. Hatta çoğu düşüktür ve sizin frekansınızı da diplere çeker. Ama bazı müzikler vardır ki direkt olarak en üst frekanslarda titreşirler. Örneğin Mozart, Beethoven gibi bestekarların tüm besteleri. Video başında verdiğim tablodaki en yüksek frekansın da üstünden. Yani 777 frekansından. Yani varoluş, yaratılış ve bilgelik boyutlarının frekansında titreşirler. Aynı şekilde dubstep müzik türü de yüksek boyutlardan inmiş bir türdür. Bir de dinlediğiniz müzikte sözler varsa, sözsüz, saf halinden daha düşük frekanslı olduğuna emin olabilirsiniz. Aynı şekilde az önce bahsettiğim düşük frekanslı müzik türlerindeki aptalca sözlerin de frekansları sizi aşırı şekilde aşağıya çekeceği için ekstra bir negatif etkiye sahiptir. Sonuç olarak size tavsiyem her gün en az 1-2 sözsüz, yüksek frekanslı müzikler dinlemeniz. O da olmazsa sözlü müzikler seviyorsanız da kelimeleri cahillik ve negatiflik belirtmeyen yüksek frekanslı sözler içeren müzikler dinlemeniz. Kelimelerin ve müziğin frekans gücünü ve muazzam etkilerini hoş bir senaryo ile sunan kaliteli bir filmden bahsetmek istiyorum. Size çok beğendiğim ve konumuzla alakalı olan birkaç sahnesini göstermek isterdim ama telif hakları nedeniyle videoya eklemiyorum. OXV The Manual adlı bu filmi izlemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Filmin ana hikayesi ve finali bir yana, içine yerleştirdikleri küçük ayrıntılar bile bu filmi asla unutamamanıza yetebilecek bir sebep.
Evet, frekansınızı yükseltmeniz için düşünme biçiminizi, söylediğiniz ve duyduğunuz kelimeleri, dinlediğiniz müzikleri, yanında bulunduğunuz ve iletişim kurduğunuz insanları gözden geçirmeniz gerekli dedik. Bir de yardımcı olabilecek başka bir etkenden bahsetmek gerekirse tütsüleri örnek gösterebiliriz. Adaçayı, üzerlik bitkisi ve yine üzerlik tohumu, portakal tütsüsü gibi bazı çiçek tütsüleri ve sandal ağacı, sedir ağacı gibi bazı ağaç tütsüleri sizin ve yakıldığı ortamın enerjisini ve frekansını inanılmaz yükseltir. Hatta frekansı yeterince yüksek biriyseniz tütsüler yakarak üst boyutları ziyaret bile edebilirsiniz. Bunun dışında yine yeterince yüksek frekansta titreşen bir bireyseniz üst boyutlardaki ırkların dünya ile temas kurdukları bir kanal olma ihtimaliniz de vardır. Eski tanrıları simgeleyen tütsüleri araştırdığınız takdirde bulmanız çok kolay. Bunlara örnek olarak Isis tütsüsü, Osiris tütsüsü, Hathor tütsüsü, Bast tütsüsü, Sekmet tütsüsü, Ra tütsüsü, Ra yağı, Isis yağı ve Tot tütsülerini verebiliriz. Ve artık söylememe gerek yoktur herhalde. Her ne kadar günümüz mitolojilerinde bunlara tanrı dense de bu varlıklar üst boyutlardan dünyaya yardım için gelmiş yüksek varlıklar. Ayrıca aklınızda bulunsun. Örneğin frekansı yüksek olan adaçayı tütsüsü yakılan bir ortama düşük frekanslı negatif varlıklar giremez ve barınamaz. Bu tür tütsülerin yakıldığı evlere büyü denilen ve aslında kelimelerin frekans etkisinden başka bir şey olmayan bu negatif güçler asla etki edemez. Evet, şimdiye kadar anlattıklarım eğer kendinizi bir bütün olarak değerlendiriyorsanız diyerek başladığım bilgilerde hatırlarsanız. Peki eğer kendinizi parça olarak hissediyorsanız? İşte bu sizin için en güzel haberlerden biri olabilir. O halde sadece bu kategoridekiler için minik bir ipucu vereyim. Kendimizi bütün olarak görüyorken parçalara yani küçük ayrıntılara önem vermemiz ve frekanslarını yükseltmemiz gerekiyor ki onlar da bir bütün olarak bizi yükseltsin dedik. Peki o halde siz parça iseniz bu durumda amacınız ne? Evet, bütün bunları anlayıp hayatınızda uygulamaya başladınız ama frekansınızın yükseliyor olduğunu nereden anlarsınız? Öncelikle en belirgin gelişme daha önce hiç denk gelmediğiniz veya gelseniz bile dikkatinizi çekmeyen bilgilerin sizi bulmasıdır. Bu defa ilginizi çeker çünkü daha yüksek frekans bilgileridir ve siz de frekansınızı yükseltmişsinizdir. Diğer semptomlara bakacak olursak, boyutsal geçiş ile hücrelerinizi yüksek frekans kapılarına uyumlarken baş ağrıları, hafıza ve zaman kaybı, uykusuzluk veya her zaman uyanık olma, endişe atakları, kundalini deneyimleri, kilo alma veya verme, diyet değişimi, ilişkilerde değişiklik, yer değiştirme, iş değiştirme gibi birçok yükseliş semptomlarını deneyimlersiniz. Bu frekans değiştirme süreci oldukça rahatsız edici olabilir. Çünkü en derin korkularınızı, eski hücresel inançlarınızı ve yargılarınızı getirir. Kendinize zaman ayırmanızı, bu sürece güvenmenizi, teslim olmanızı ve kabullenmenizi öneriyorum. Böylece tüm parçalarınızı dönüştürebilir ve iyileştirebilirsiniz. Evet Ali, bu kadar anlattın ama kanalının isminde bile hala düşük frekanslı bir kelime olan Murphy var. Onu ne yapacağız diyenler olacaktır elbet. Bu da bizi size yapmak istediğim bir duyuruya götürüyor. Gün boyunca her yorumda, her kanalı açtığımda, şakalaşmak isteyen arkadaşlarım bana her seslendiğinde bu kelimeyi duymak tabii ki frekansımın yükselmesine engel olan önemli bir etken. Bu nedenle önümüzdeki hafta video bildirimi aldığınızda ekranınızda kanalımın yeni ismini göreceksiniz. Ama şimdilik bu isim bir sürpriz olarak kalsın. Eğer bu seri size faydalı oluyorsa yorumlarda kendi hikayenizi hem benimle hem de diğer izleyenler ile paylaşın. Bana destek olmak içinse videoyu beğenip paylaşmanız yeterli. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Evren gizemlerle dolu ve Ali sundu. Hoşça kalın.